Son dönemde Filistinli Müslümanlara yaptığı soykırımla bütün mazlumların tepkisini çeken ancak dünyanın nedense sustuğu İsrail'in haritada kapladığı alan küçük olsa da hem kendi içinde gün geçtikçe artan gelişmişliği hem dünyadaki diğer ülkeler arasındaki gücü olarak iyi bir sıraya sahip. Bu videomuzda terörist İsrail'in Filistinlilere yaptığı soykırımı bir kenara bırakıp İsrail'in hem sosyal hem de kültürel hayatı ve İsrail hakkında ilginç bilgileri bu videomuzda sizlere aktaracağız. Filistin'de hayatını kaybeden din kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, terörist İsrail'in bir an önce bu soykırımı durdurmasını temenni ediyoruz. Evlilikten dini yaşantıya kadar sıkı kurallara bağlı olan İsrail, bir o kadar da rahat bir yaşam sunuyor. Ancak garipliklerle dolu bir ülke. Anayasası bulunmayışından kadınların askerlik yapmasına kadar duyduğunuzda şaşıracağınız bilgileri sizler için derledik. 1. Yüz ölçümü bakımından dünyanın en küçük ülkelerinden biri. İsrail 22.145 kilometre karelik yüz ölçüme sahip. Ülkenin en doğusundan en batısına yürüyerek bir gün içinde gitmek mümkün. 2. Yıllar içinde Filistin topraklarının %80'ini işgal etti. 1946 yılında neredeyse yok denecek kadar az bir toprağa sahip olan İsrail, yıllar geçtikçe Filistin'in topraklarını adeta işgal ederek Filistinli kardeşlerimize zulmünü sürdürdü. 1947 yılında bu haritada da görüneceği gibi İsrail, Filistin'e ait 28.000 kilometre karelik bir alanı işgal ederek bünyesine kattı. 3. Dünyanın tek Yahudi devleti. Kuruluş amacı dünyadaki bütün Yahudileri toplamaktı. Yahudiler 5.4 milyon kişiyle İsrail nüfusunun %75.8'ini oluşturuyor. 4. Son yıllarda nüfusu en çok artan ülkeler arasında. Tevrat'taki ilk emrin üremek üzerine ve evliliğin çocuk yapmak için olduğu düşünülürse bu artışın sebebi anlaşılıyor. Hatta öyle ki devlet ücretsiz olarak tüp bebek tedavisi bile sağlıyor. 5. Nüfus artışının diğer bir nedeni ise Aliyah yasası. Yahudi soyundan gelen kişiler hiçbir şart aranmadan İsrail vatandaşı olma hakkına sahip. Ulaşım biletlerinden konaklamalarına kadar her şey devlet tarafından karşılanıyor. 6. Devlet bu geri dönüş kanunuyla gelen vatandaşlara oldukça kapsamlı destekler sunuyor. Aliyah yasası kapsamında evli ve bekarlara para yardımı, ilk 6 ay içinde iş bulunamadığı durumlarda maddi destek, ücretsiz İbranice kursları, kira ve araba yardımı, vergi indirimleri, ilk 1 yıl ücretsiz sağlık hizmetleri bu destekler arasında. İsrail'in son 70 yılındaki gelişmişliğinin en büyük nedenlerinden bir tanesi de bu stratejik Aliyah yasası. 7. Ülkedeki Birthright Yahudi örgütü gençleri ülkeye çekmek için faaliyetler yürütüyor. 18-32 yaş aralığındaki Yahudi gençlere bu örgüt İsrail'de bir miras gezisi düzenler ve bunu finanse ederek gençleri İsrail'de gezdirir. Böylece gençlerin İsrail'e olan sempatilerinin artması sağlanır ve o gençler arasında birçok kişi de İsrail'e yerleşir. Böylece İsrail'in nüfusu da günden güne artar. 8. Devlet, ailedeki her çocuğa 18 yaşına gelene kadar aylık maddi destekte bulunur. 9. İsrail dünyadaki 37 gelişmiş ülkeden birisidir. Kıbrıs haricinde Orta Doğu'da bulunan tek gelişmiş ülkedir. 10. Gayri safi yurt içi sıralamasına göre dünyanın en büyük 30. ekonomisi. Para birimi olarak yeni İsrail şekeli kullanılmaktadır. İsrail dışında Batı Şeria ve Gazze şeridindeki Filistinli ticaretçiler arasında da bu para birimi yasal ödeme aracı olarak kullanılır. 11. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da desteklediği en güçlü ülkelerden biridir.
İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllık yaklaşık olarak 3 milyar dolar desteğini alıyor. Bu destekte Amerika Birleşik Devletleri'nin yöneticileri arasında Yahudilerin çoğunlukta olması da fark yaratıyor. 12. Gelişmiş silahlara sahip ülke, dünyadaki askeri teçhizatın %10'unu oluşturuyor. İnsansız hava araçlarının %60.7'sini tek başına sağlıyor. Ülkenin milli gelirinin %6'sı ise askeri savunma için harcanıyor. İsrail, kuruluşundan bu yana askeri alanda inanılmaz yatırımlarına devam ediyor. 13. İsrail'de kadınlar da askerlik yapmak zorunda. Erkeklerin askerlik süresi 2,5 yılken kadınlar 2 yıl askerlik yapıyor. 2021 yılı verilerine göre ülkedeki askerlerin %40'ı kadınlardan oluşuyor. Kadınlar evlilik ve annelik gibi durumlarda askerden muaf olabiliyor. 14. Devlet aynı zamanda askerlik yapanlara ayda 1235 ile 3048 şekeli arasında ödeme yapıyor. İsrail'de zorunlu askerlik bitse de vatandaşlar 42 yaşına kadar yılda bir ay hizmet vermeye devam ediyor. Böylece diğer ülkelere nazaran nüfusu zaten az olan İsrail'de askeri yapının ve askeri gücün korunması hedefleniyor. 15. Ülke dünyanın en yaşlı öğrencilerine sahip. OECD'nin yaptığı bir araştırmaya göre İsrail'de üniversiteye başlama yaşı ortalama 21-24 aralığında. Lisans derecesini kazanma ortalaması ise 27 yaş olarak dikkat çekiyor. 16. Askerlikten sonra bir yıl izinleri olan gençler, gelişimlerini tamamlamak adına İsrail devleti tarafından yurt dışına gönderiliyor. Devletin maddi desteğiyle Güney Amerika, Afrika ya da Kuzey Avrupa'daki ülkelere gezme amaçlı yolluyor. Milli benliklerini kazanan gençlerin ülkelerine döndüklerinde daha verimli olmaları sağlanmaya çalışılıyor. 17. Dünyanın en yenilikçi ülkeleri arasında 7. sırada yer alıyor. Bunun sebebi ise elbette devletten gördükleri destekler sebebiyle kendini geliştiren gençlerin, girişimcilerin olması. Bunda aynı zamanda çocuklara küçük yaştan itibaren ülkelerine faydalı bir birey olmaları gerektiği fikrinin aşılanmasının da payı var. 18. İsrail en fazla Nobel ödülü kazanan 12. ülke. 19. Kişi başına düşen müze sayısı olaraksa dünyada 1. sırada yer alıyor. 20. Araştırmalara göre eğitim sistemi açısından da ilk 5'te yer alan bir ülke. 21. İsrail, dünyanın en mutlu 12. ülkesi. Orta Doğu ve Orta Asya'da ise en mutlu ülke olmayı başarmış. 22. İsrailli bilim insanları meme kanserini teşhis etmek üzere radyasyona izin vermeyen bir cihaz geliştirdi. 23. Albert Einstein, kendisine teklif edilen İsrail Cumhurbaşkanlığını reddetti. 1952 yılında devletin Cumhurbaşkanlığı için teklif götürdüğü Albert Einstein, kendisinin bilim adamı olmak üzere yetiştirildiğini ve insanları kontrol edip yönetme konusunda eksik olduğunu söyleyerek İsrail Cumhurbaşkanlığı teklifini reddetmiştir. 24. İlginçtir ki İsrail'in ilk başbakanı ateist olan David Ben-Gurion. 25. Psikolojide Kudüs sendromu isimli bir rahatsızlık bulunmakta. Kudüs sendromu rahatsızlığı ilk kez 1930'lu yıllarda psikiyatrist Heinz Hermann tarafından tanımlandı. Dinsel psikoz için kullanılan bu rahatsızlık, mistik sanrılar görme, sürekli yıkanma ve temiz olma ihtiyacı hissetme, saç, sakal ve tırnak kesme ve beyaz giyinme isteği gibi belirtiler gösteriyor. 26. İsrail devletinin bir anayasası yoktur. Zaman içinde kabul edilen birçok temel yasa bulunsa da devletin tıpkı Yeni Zelanda'da olduğu gibi bir anayasası bulunmaz. Son olarak 2018 yılında parlamentoya sunulan 10 maddelik yasa kabul gördü. Bu yasa kapsamında İsrail
Yahudi halkının ulus devleti başlığını taşımaktadır. 27. 2018'de kabul edilen yasaya göre devletin tek resmi dili İbranice'dir. Bu yasa öncesinde Arapçada resmi dil olarak kabul edilmiş, ancak pratikte İbranice ile eş bir değer görmemiştir. Aynı zamanda İsrail, ölü bir dil olan İbranice'yi yeniden konuşulur dil haline getirerek ulusal dil yapan tek devlettir. 28. Antik dünyanın en büyük köpek mezarlığı ülkenin Aşkelon şehrinde bulunuyor. 29. Nutrei Karta, İsrail devletinin kabul etmeyen Ortodoks Yahudi bir cemaattir ve bu cemaat Filistin'e özgürlük sloganları atmaktadır. İsrail devletine karşı olan tek Yahudi oluşum olan bu topluluk, Mesih gelmeden kurulduğu için devletin varlığını kabul etmez. Siyonizm karşıtı bu grup, İsrail'in Filistin'i işgallerine karşı çıkmıştır. 30. Banknotlarında görme engelliler için Braille alfabesini kullanırlar. 31. Pakistan pasaportlarında İsrail için ilginç bir ibare vardır. Pakistan pasaportu İsrail'de geçerli değildir. Çünkü bu pasaport üzerinde "Bu pasaport İsrail hariç tüm ülkelerde geçerlidir" yazısı yazmaktadır. Pakistan'ın İsrail'e karşı nefreti 10 yıllardır devam etmektedir. 32. Robert Kennedy, İsrail yanlısı olduğu için bir Filistinli tarafından öldürüldü. 33. İsrail'de çok zayıf kişilerin mankenlik yapması yasaktır. Anoreksiya hastalığını engellemek için devlet çok zayıf kişilerin manken olmasını yasaklamıştır. 34. Ülkede mesleklerden alınan vergi oranları %50'yi bulabilmekte. Ulusal sigorta kesintisi, gelir vergisi, sağlık vergisi, belediye vergisi derken İsrailli vatandaşların kazançlarının neredeyse yarısı ciddi oranda vergiye kesilmektedir. 35. İsrail'de marketlerde en ucuz gıda grubunun sebze olmasının sebebi tarım ihracatlarıdır. İsrail topraklarının 2/3'ü çöl olmasına rağmen tarıma elverişli %20'lik bir kısımdan büyük oranda verim elde edilmektedir. Gelişmiş tarım teknolojileri sayesinde üretimleri son 25 yılda 7 katına çıkmış durumda. Siyonist devlet, katil İsrail hakkında size vereceğimiz bilgiler bu şekilde. Tekrar edelim, katil terörist devlet İsrail'in Filistin'deki zulmünün bir an önce sona ermesini temenni ediyor, hayatını kaybeden bütün Filistinli kardeşlerimize rahmet ve minnetle anıyoruz.